Sessiz bir öğleden sonraydı. Eski, kırık bir bankta, yorgun, umutsuz ve düşüncelere dalmış genç bir adam oturuyordu. Adı Ali. Giysileri yıpranmış, gözlerindeki fer bitkinlikten sönmüştü. "Şimdi ne yapmalıyım?" diye geçirdi içinden. "Neden zengin bir ailede doğmadım? Ne kadar çalışırsam çalışayım, ne kadar çabalarsam çabalayayım, hiçbir şey biriktiremiyorum. Para bende durmuyor. Kira, ilaçlar, faturalar. Bu hayat beni yavaş yavaş öldürüyor." Elini cebine attı. Son 100 liralık banknotunu çıkardı. Onu parmaklarının arasında sıkarken aslında kendi talihine bağırıyordu. "Hey sen! Hain! Seni eve getirmek için canım çıkıyor ama sen hep benden kaçıyorsun. Hiç yanımda kalmıyorsun. Ya ev sahibine gidiyorsun ya trafik polisine. Neden? Zenginlere nehir gibi akarken bana gelince neden kuruyorsun? Benim gibi fakirlere alerjin mi var?" Gözyaşları banknotun üzerine düşerken fısıldadı. "Söyle bana, benimle kalman için ne yapmalıyım?" Sessizlik. Derken o derin sessizliği ince bir fısıltı böldü. "Ali, hey, Ali." Genç adam dona kaldı. Kalbi göğsüne sığmıyordu. Kim var orada? Kim konuştu? Ses tam avucunun içinden geliyordu. "Buradayım Ali. Ben, senin 100 liran." Ali kulaklarına inanamadı. Sen konuşabiliyorsun." Banknot nazik ama bilge bir sesle yanıtladı. "Evet, uzun zamandır seninle konuşmaya çalışıyorum. Ama sen hiç dinlemedin. Hep beni suçladın. Ama sorun ben değilim Ali. Sorun sensin." Ali kaşlarını çattı. "Ben ne yaptım ki?" "Bak," dedi banknot. "Ben her gün sana geliyorum. Benim için çok çalışıyorsun. Ama beni asla senin için çalıştırmıyorsun. Beni sadece harcıyorsun. Beni hapse gönderir gibi kiraya, faturaya gönderiyorsun. Beni büyütmeyi hiç düşünmüyorsun. Eğer beni senin için çalıştırmayı öğrenirsen, işte o zaman hayatın sonsuza dek değişir." Ali'nin gözleri parladı. "Gerçekten benim için çalışabilir misin?" "Sadece inan," dedi sesi. "Beni al ve dediğimi yap." Ali ayağa kalktı. Pazara yürüdü. O son 100 lirasıyla balonlar aldı. Güneş yakıcıydı ama o hissetmiyordu bile. Parka gitti, çocuklara balon satmaya başladı. Dakikalar içinde elinde artık 500 lira vardı. Paralara bakıp kahkahalarla güldü. "Şimdi 5 tane oldunuz. Demek ki siz gerçekten çoğalıyorsunuz." Paralar sanki hep bir ağızdan fısıldıyordu. "Evet Ali, bizi çalıştırmaya devam et." O günden sonra Ali asla arkasına bakmadı. 500'ü 5000 yaptı. 5000'i bir geleceğe dönüştürdü. Yıllar geçti. O kırık bankta ağlayan adamın yerinde artık bir ilham kaynağı vardı. Yanında çalışanlar, kendi işini kuran gençler, dikiş makinesiyle mucizeler yaratan bir eş. Ali artık her gece kazancına bakarken gülümsüyor ve o günü hatırlıyor. Bu hikaye aslında paranın konuşmasıyla ilgili değil, bakış açısıyla ilgili. Çoğu zaman hayatımızı, şansımızı veya başkalarını suçlarız. Ama gerçek şu ki, değişim, düşünme şeklimizi değiştirdiğimiz an başlar. Her birimizin elinde o 100 liralık banknot var. Küçük bir fırsat, basit bir fikir ya da gizli bir yetenek. Bazıları onu hiç düşünmeden harcar. Bazıları ise akıllıca eker ve büyümesini izler.
Unutmayın, para şansla değil, bilgelikle büyür. Şimdi elindeki o 100 liraya tekrar bak. Onu sadece harcayacak mısın? Yoksa senin için konuşmasını mı sağlayacaksın?